parayı yönetiyor, ekonomiyi yönetiyor, kanunu yönetiyor, bilim ve teknolojiyi yönetiyor, ilaç sektörünü yönetiyor, tarihi yönetiyor, sıvıyı bulanlar, virüsü bulanlar aynı zamanda. İnsanları hasta edenler, ilacı sunanlara, birinde genç bir kız çırılçıplak, birinde genç bir erkek çırılçıplak ne yapıyorlardı? Anne sütü, kan ve spermle yatırmışlar içine ve oradan Lady Gaga'nın kaşık kaşık oradaki sıvıdan içtiğini görüyorduk. Orta Doğu yok, bitik, uzak doğu, yakın doğu yok. Oralarda sadece köleler ve yöneticiler var. Elon Musk'ın da bildiği, Bill Gates'in de bildiği bir insanım. Bunu bilin. Amerika diye bir şey yoktur. Bir şirkettir. Nerenin şirketidir? CEO London'ın şirketidir. İngiltere'nin ve İsrail'in şirketidir. 4 kişiden 3'ü insan değil, biri insan diyorum. Canlar merhabalar, Mukaddes Pekin Başdil ben. Güzel bir akşam diliyorum size sevgili canlarım. Bugün gelen DM mesajlarına baktım. Sürekli her biriniz bana şunu yazıyorsunuz. Şu malum satanik adayla, şeytani adayla ilgili hiç yorum yapmıyorsunuz. Mukaddes hocam diyorsunuz da sevgili canlarım. 2019'da bunlarla ilgili çok fotoğraf ve bilgi paylaştım. 2020 aynı şekilde. İlk söyleyen bendim demek istemiyorum. Hiç hoşuma giden şeyler değil bunlar. Ama 2019 ve 2020 yılında bu adayı, bu adanın sapıklarını, yaptıklarını, pedo olan şeyi, hatta buraya kadar uzayacağını size söylemiştim hatırlarsanız. Olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 2025'te de sürekli şunu söyledim. Maskeler düşecek. Allah'ın izniyle öyle bir sürece girdik ki maskeler düşecek. Maskeler düşecek artık. Yani bunlar bir avuç elit, küresel elit. Şu malum devletin uşakları, fakat asıl malum devletin uşaklarının da ötesinde. Ben hep bir şeyden bahsettim. Dedim ki tepede durun elimdeki hatta şeyi de açayım. Şuradan o listeyi sizinle tekrar paylaşayım. Bütün saldırılara rağmen, bütün olup bitenlere rağmen neden bizim hesabımız 2020 yılında dondurulduğu gibi duruyor hala? Neden 10 milyon olmadı? Bütün bunların sebebini biliyorsunuz. Tamamen küreselle yaptığımız savaş. Allah'a şükür ki, şükürler olsun ki şu anda sayfalara bakıyorum, Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada her yerde bir uyanış. Şu malum adanın, şu satanik adanın fotoğrafları her yerde dolaşıyor. Yorumlar her yerde, bir uyanış oldu ki elhamdülillah, şükürler olsun, Rabbime şükürler olsun her yerde ve inşallah bunun uzantısı, Türkiye uzantısı da illaki ortaya çıkacak sevgili canlar. Şimdi en tepede Satan var. Demiştim daha önce de. Onun altında genel Black Pop dediğimiz Cizvit papalığı var. Hemen onun altında onlu konsül var demiştim. Hatta adını vermek istemediğim bir kardeşimiz yıktı ortalığı. Ben bu listeden bahsediyorum. Tek bir yerden bakmayalım diye, hatırlarsınız. Siz onlu konsülün altında yine Provence Cizvit makamı, beyaz papalık onun altında ve burada bakın ikiye ayrılacak artık. Dünya krallığı, monarşiler, kraliyet kanı, bakın kraliyet kanı. Hatırlıyor musunuz? Prenses Diana
kocasından bahsederken gündüzleri insan, geceleri canavara dönüyor demişti. Katledildi hatırlarsanız. Kraliyet kanı bakın. Monarki ve kraliyet kanı. Hemen onun altında Vatikan şövalyeliği. Bakın Vatikan şövalyeliği geliyor. Vatikan şövalyeliği de ikiye ayrılıyor. Bir tanesi politika, intelligence ve banka sistemi yönetiliyor yani Vatikan tarafından. Yine altında dinler var. Özgür dinler var. Bunlar aşağıda bir tık altına indiğimizde ne görüyoruz? Yine kollara ayrılıyor bakın. Birinci kolu gizli servisler. CIA, MI6 ve Mossad. İkinci kolu adını vermek istemiyorum çünkü onu andığımızda YouTube'dan bile şeyi siliyorlar. Bütün videoları sildiler. Instagram tehdit altında. Başına S ve I koyun olur mu? Yonizm diyelim. S-I Yonizm. Opus Dei, Illuminati ve Mafya ikinci kolu. Kime bağlı bunlar? Yukarıdaki Vatikan şövalyeliğine bağlı. Yine üçüncü kolu Roma Kulübü, Sefar, Bilderberg ve Trilateral. Şimdi bunların altında kim var? Bakın bunlar böyle kademe kademe hiyerarşiyi kurmuşlar. Anladınız mı? Hemen altına iniyorum. Bunları ben 2019'da açıkladım size. Hemen altında yine El-Kaide gibi, ISIS gibi terör örgütleri de buna bağlı. Bunun altında Free Mason, özgür masonlar var. Şimdi özgür masonlar neyi yönetiyor sevgili canlarım? Bakın parayı yönetiyor, ekonomiyi yönetiyor, kanunu yönetiyor, bilim ve teknolojiyi yönetiyor, ilaç sektörünü yönetiyor, tarihi yönetiyor, eğitim, education, eğitimi yönetiyor, politikayı, religion, dinleri, medyayı, bakınız, lütfen bakın Allah aşkına suçları, sağlığı, yahu, bunları hep söylemedim mi size? Sıvıyı bulanlar, virüsü bulanlar aynı zamanda. İnsanları hasta edenler, ilacı sunanlar aynı anda. Yani silah sektörünü yönetenler, gıda sektörünü yönetenler aynı anda. Değil mi? Bunları konuştuk. Sağlık sisteminin başındakinin terörist olduğunu ben size vakti zamanında söyledim. Burada da şifre kullanıyorum takılmasın diye. Sevgili canlar, ben hani şu meşhur malum satanik adayı, yöneticisini söylemiyorum. Dünya elitlerini söylemiyorum. Ben vakti zamanında Maria Obligovic denilen kadının Türkiye'ye hangi banka tarafından davet edildiğini, hangi aile tarafından davet edildiğini söyledim. Şimdi o ailelerin adını söylemek istemiyorum. Ama Türkiye'de, siyasetin içinde, devletin yani bilinmeden bakın siyasi olarak siyasetin içinde hala vekilmiş, oymuş, buymuş varlar. Hala gün ışığına, gün yüzüne çıkmadılar. İş adamlarının arasında yazan, çizen, medya, o yani her şeyin içinde aklınıza gelen müzik sistemi, sinema sistemi hep elitlerin ve bu malum ada gibi uzantıların, sataniklerin, bir avuç elitlerin yönetiminde, bütün dünya onların yönetiminde. Demin anlattım. Tekrar bunu kaydedeceğim. Bunu tekrar başa alıp oradaki sıralamayı dinleyin. Hatta bir belediye başkanının bile olabileceğini, hatta bir sürü bugün yok bilmem ne yarışmasında birinci olmuş insanların, şu müzik yarışmasında, şu sinema yarışmasında, bu yarışmada, şu yarışmada birinci olanların, şu meşhur yarışları yönetenlerin, robotla evlenen o genç çocuk dahil olmak üzere robotla düğün yapan hani var ya, hep söyledim bunları sevgili canlar. O kadar çok söyledim ki bugün bir arada söylüyorum. Çünkü bugün bana diyorsunuz ki hocam bu meşhur satanik adayla ilgili yorum yapmadın diyorsunuz. 2019-2020'de bunları yorumladığım için
hakaret edenler, şizofren diyenler, Instagram'la uğraşanlar, bir gecede 70 bin kişiyi atanlar, sevgili canlar, Allah rızası için yaptım bu uyanmaları. Allah rızası için çıkardım kitabı. Hücreleriniz uyansın, kendinize gelin diye. Sevgili canlar, kitabı da ben yazmadım. Dedim ya, bana emanet edilen göklerde bedeli ödenen kitabı size emanet ettim. Dedim yani sevgili canlarım. Hepsini yaptım. Şimdi ne olacak? Tabii ki ve tabii ki Türkiye'deki maskeler de düşecek. Malum terör örgütü buraya girdi. Orduya girdi, devletin içine girdi, her yere girdi. Hala temizlendiklerini düşünmüyorum. Malum terör örgütünün de ben bu adacı adamla, meşhur adası olan adamla da bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hala başka adalar kuruyorlarmış elitler. Maria Abramovich buraya geldi, banka getirdi meşhur aileyle. Bakın Lady Gaga'nın fotoğraflarını yayınladım 2019 yılında. Kimle? Lady Gaga, şu Barack Obama, Hillary Clinton, bunların hepsiyle bir taş lahit gibi bir şeyin içinde yan yana iki tane lahit, birinde genç bir kız çırılçıplak, birinde genç bir erkek çırılçıplak ne yapıyorlardı? Anne sütü, kan ve spermle yatırmışlar içine, harmanlamışlar. Nereden buldun bu kadar kanı, bu kadar anne sütünü, bu kadar spermi bilmiyorum. Küvet gibi iki tane lahit ve oradan Lady Gaga'nın kaşık kaşık oradaki sıvıdan içtiğini görüyorduk. Yatırmışlar bu adamla kadını. Bu genç kadın ve adamın bir hafta içinde Las Vegas'ta, Nevada çöllerinde cesetleri bulunmuştu hatırlarsanız. Sevgili canlarım, bütün bunlar ortaya çıkacak. Bütün o oteller zincirleri de ortaya çıkacak. Türkiye'deki uzantıları da ortaya çıkacak. Allah'ın izniyle maskeler düşecek. Bir yıldan beri söylüyoruz. Maskeler düşecek, düşmek zorunda. Mısır'dan yeni geldim sevgili canlarım. 5. gidişim. Ama aşağılara, Sudan'a kadar, Sudan sınırlarına kadar inme şansım olmamıştı daha önce. İlk defa indim Sudan sınırına kadar, çöllerde ve Nil'de. Şimdi insanların oradaki sefaletini, yoksulluğunu gördüm. İnsanlar aç. Orada bir devlet varlığı hissedilmiyor. Ne sağlık var, ne hijyen var, ne yemek var. Bitirmişler orayı. Orta Doğu'nun her yeri. Tayland'ını bitirmişler. Suriye'ye gitmiştim 10 sene önce, Laskiye'ye. Bitik durumdaydı. Görmüştüm. Bakın Fas'a gittim. 15-20 gün gezdim. Yok, bitmiş. Orta Doğu'nun her yeri bitmiş durumda. Şu anda İran kaldı en son. Bitiriyorlar bakın. Irak kalmadı. Millet Saddam'a mum oldu ya. O günleri aradı. Hani demokrasi? Demokrasiyi götüren şeytanın oğlu. Ne demokrasisini götürdün sen? Razı oldu millet ya. Saddam'a mum oldular ya. Yani hasbinallah ve nimel vekil. Benim en çok çektiğim tesbihattır. Benim ağzımdan düşmeyen esma budur. Hasbinallah ve nimel vekildir. Allah büyük. Biz safımızı seçeceğiz dedik. Bunu yıllardır söyledik sevgili canlarım. Açılacak. Açılsın. Bakın o meşhur şeylere çıkanlar Türkiye'de de. Türkiye'de de bakın uzantılara bakınız. Gözünüzü açın. Marka peşinde koşmayın. Yemek peşinde, şan şöhret peşinde, eğlence peşinde koşmayın artık sevgili canlarım. Lütfen kendimize gelelim artık. Kendimize gelelim. Bir uyanalım. Bakın Mısır'da dedim ya, aç, sefil, kepaze, rezil, hijyen yok ve yeni satanik ayinlerle eski Mısır Kahire Müzesi'nden yeni Kahire Müzesi'ne taşıdılar ya, hiç kimsenin ilgisini çekmeyen enteresan bir şey gördüm. Ne gördüm biliyor musunuz? Bakın, Horus kimdir? Horus Ra'dır. Horus ve Ra birleşti. Ra'dır. O tek göz hani var ya her yerde. Yani bugün Pitah'tır. Yani Enki'dir. Yani Poseidon'dur. Yani Shiva'dır. Yani İblis'tir. Baphomet'tir. Bunların hepsi aynı varlıktır. Bakın. Horus, Marduk. Orada bir şey gördüm yeni müzede. Mısır'ın
kadim Mısır'dan 3000 yıl hatta 5000 yıl öncesinden itibaren bugüne kadar olan şeyini animasyon halinde gösteriyordu. Böyle bulutlar geliyor, işte mavi renk oluyor, kırmızı renk işte şuranın, yeşil renk buranın. Oradaki yani Mısır'ın topraklarının genişlemesini ve de daralmasını gösteriyordu. İşte Hiksoslar tarafından işgal edilmiş, yönetilmiş, Makedonlar tarafından 400 yıl yönetilmiş, Persler tarafından 200 yıl yönetilmiş, Romalılar tarafından yönetilmiş, bilinmeyen başka yerler tarafından yönetilmiş, renk onları gösteriyordu. Ve hepsinde tek bir ortak şey vardı. Haritanın üzerinde Horus vardı. Yani Marduk vardı. Ve işin en ilginç yanı şimdiki sınırlarını gösteriyordu. Şu anki Mısır sınırlarını gösteriyordu. Ve ne vardı biliyor musunuz? İşte orada da Horus vardı. Yani şu anki Mısır haritasını gösteriyor en son. Şu an diyor, işte şu an diyor, yine ortada Horus'un resmi var. Bu ne demek biliyor musunuz? İstediği kadar İslam'la yönetiliyor olsun, istediği kadar devlet olsun, falan filan olsun. Diyor ki adam, Horus yönetiyor Mısır'ı diyor. Hala Horus yönetiyor diyor. Yani hala iblis yönetiyor diyor. Bir zamanlar kendilerine Tanrı adı verilen ve verdikleri krallar vardı ya. Krallar ve köleler, başka bir şey yoktu. Krallar vardı 15-20 kişilik ahalisiyle ve sadece köleler. Tabii ki kralların altındaki bu asıl entrikaları çeviren rahiplerden bahsetmiyorum. Rahipler parayı cukka, tanrılara sunup hani millet aç sefil dışarıda gezerken bunlar tanrılara şey sunuyorlardı milletin parasıyla. Adaklar, kurbanlar, yiyecekler, içecekler, meyveler. Bir de onları alıp halka satıyorlardı, iyi mi? Halktan aldıklarını halka satıyorlardı. O garip, o yoksul, o sadece su içemedikleri için bira yapan, birayla yemekleri sadece soğan olan, ekmek olan, içecekleri bira olan. Çünkü su pis. Su hastalık, ortalama yaş ömrü 40 o zamanlar. 40 yaşına kadar yaşayamıyorlar. Bira içiyorlardı. Bira karşılığında, sadece bira ve soğan karşılığında bu insanlar köle gibi çalıştırılıyorlardı. Ya şimdi? Bir kere Mısır'ı gördüm. Mısır'da şu anda da bir grup yönetici ve köleler. Tabii bir grup rahipler grubu var. Şimdi neye denk geliyorsa artık. Bir grup asker var ki asker yönetiminde hala bütün mülkler askeriyenin elinde Mısır'da. Askerler, siyasiler, rahipler ve köleler. Şu anda da aynı. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bütün dünyada aynı. Bütün dünyayı Horus'a tapanlar, Şiva'ya, Pitah'a, İblis'e tapanlar yönetiyor. Bunları çok anlattık canlarım. Benden minicik reisler beklemeyin. Minicik reislerle ne yapabiliriz ki? İşte bu. Buna emanet edeyim de bari bunu yayın. Reisle ben bunları anlatamam. Bunlar 8 saat, 10 saat konuşulacak şeyler. Bakın Orta Doğu. Orta Doğu yok. Bitik. Uzak Doğu, Yakın Doğu yok. Oralarda sadece köleler ve yöneticiler var. Sadece köleler, Firavun kralları ve köleler şeyler var. Başka bir şey yok birçok yerde. Şimdi yukarıya doğru da gittiler. Yine demir perde ülkeleri de aynı şekilde daha yeni kendine gelmeye çalışan bir Polonya'dan bahsediyoruz. Ama bütün dünya liderlerini birçok yerde kontrol eden aynı sistem, aynı kölelik, paraya tapan, sadece para umurunda olan, bunların dini yok. Bunların Allah'ı yok. Bunların korktuğu hiçbir şey yok. Bunların memleketi yok. Bunların hiçbir şey yok. Bunların sadece para var. Tanrıları, iblisleri var sadece. Satanları, Bafometleri, Pitahları, Enkileri var. Sadece bunların. Ve bunları söylediğimizde komik hale düştük. Şizofren dediler. Yargıladılar. Entrikacı dediler. Ben söyleyecek hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece her şeyi Allah rızası için yaptım. Sıvıyla savaşım da o süreçte öyleydi. Ve o süreçte çok anlattım. Şu an ortalıkta olmayan bu spermlerin kaşık kaşık yendiği videoları, fotoğrafları zamanında paylaştığımda yıkıyordum ortalığı. Aynı gün Instagram'dan yok oluyordu. WhatsApp'a koyuyordum. Aynı gün WhatsApp'ımdan siliniyordu. Hatırladınız mı?
Onun için bana şimdi çıkıp da hocam neden sessizsiniz? İnsanlar bunları paylaşırken siz neredesiniz demeyin. Şükürler olsun, ben şükretmekle ve seyretmekle meşgulüm. Neden mi? Ben 2019'da 2020'de anlattım. 2019'da 2020'de paylaştım o fotoğrafları. O günden beri ben zaten mimliyim. Size yemin ediyorum, yine şizofren diyecekler var içinde. Elon Musk'ın da bildiği, Bill Gates'in de bildiği bir insanım. Bunu bilin. Onun için burada mücadelem devam ediyor. Size çok şey söyledim. Yedek hesaplar verdim. YouTube'u takip edin dedim. Instagram'ım her an kapanabilir dedim. Hala YouTube'da ilerlemedik. Hala YouTube'da bir adım ilerlemedik. Hala bana Baphomet sembollü insanlarla geliyorsunuz, bunu takip edeyim mi? Bunun eğitimine gideyim mi? Bunun kampına gideyim mi? Söyleyecek lafım yok. Ağzım dilim bağlı artık benim. Ben gerekeni yaptım. Hiç olmadı. Rüyalarla verilen kitabı sizlere teslim ettim. Buyurun dedim, okuyun. Her gün bir paragraf okuyun. Bunu dedim hediye edin. Evlenenlere hediye edin. Ev alanlara hediye edin. Doğanlara hediye edin. Doğum günlerinde hediye edin. Önünüzde bir kitap dedim. Kitap da okunmuyor. 8. baskıda kaldı. Yani yapılacak bir şey yok. Şuradaki şu anda şurada olan canlarımla kala kaldık. Baş başa kala kaldık. Koskoca bir savaşı birlikte veriyoruz. Ama şükürler olsun ki bugün her yerde yapılan entrikalar, her yerde şu adanın devamı olan fotoğraflar ve inşallah hasbinallah ve nimel vekil Türkiye maskeleri de düşsün. Bakın satanın çocukları, şeytanın çocukları, küreselin çocukları, bir avuç elitin çocukları sevgili canlarım birini bir yere getirecekleri zaman ki sözcü olarak kabul edin beni. 664-665 bin, geçen sene 675 bindi. Yani hala oraya gelemedik. 2 sene önceki rakamlardayız. 3 sene önceki rakamlardayız. Boş verin. Birkaç kişi kaldı. Yani birkaç kişi kaldı, ben size söyleyeyim. Bizleri de bir şekilde halledemiyorlar. Büyük bir metafizik savaş var. Her gece 30 bin tane fetih geliyor bize. Fetih okuyorsunuz her gece 21.10'da. Her gece 21'de Türkiye'yi koruyan dualar okuyorsunuz ve Türkiye haritasını çiziyorsunuz. Bunlarla bile alay ettiler. Güya sözüm ona başı örtülü, güya sözüm ona dindar olduğunu söyleyen insanlar bile siz böyle mi koruyacaksınız bu ülkeyi diye benimle dalga geçtiler. Her yerde beni deşifre etmeye, insanların önüne atmaya çalıştılar. Beni gittiler her yere şikayet ettiler. Ben savcılık gezdim. Ama hasbinallah ve nimel vekil diyorum. Ben Allah rızası için son nefesime kadar her şeyi yapacağım. Beni şikayet ederken vatan haini diye bile şikayet ettiler ama söylenecek son sözdür benim için bunu söylemek. Önce vatan, sonra şu can gelir. Önce vatan gelir benim için, sonra can gelir. Bunu herkes bilir. Orada hata yaptılar, komiklik ettiler. Yanlıştı. Başka şey söyleyecektin benim için. Vatan haini demeyecektin. Edepsiz. Yanlış oldu, yanlış. Evet, hakikaten şaka gibi bir şeyin ortasındayız. Ben susmayacağım. Ben susmayacağım. Benim susmayacağımı biliyorlar. Ben seyrediyorum şimdi. Şimdilik yani yaklaşık son 1 yıldır biz kişisel gelişim yayınları yapıyoruz değil mi? Ama 1 yıl öncesine kadar ne yapıyorduk canlarım? Biliyorsunuz. Gerekeni yapıyorduk. Zamanı geldiğinde yine gerekeni yapacağız. Zamanı geldiğinde boş durmayacağız. Ağzımız armut toplamıyor. Sizden gelen fetih sureleri için Allah 1000 kere razı olsun. Hepiniz 21.10'da Fetih suresi okuyorsunuz. Okuyamadınız, gündüzleri okuyorsunuz. Gece yarısından önce, gece 24'ten önce okuyorsunuz. Tekrar gönderilecekmiş Starlink uyduları, tekrar gönderilecekmiş harp gemileri. Buyurun ya, bu dünya size mi kalacak? Buyurun gönderin bakalım ne olacak? Süleyman'a kalmadı bu dünya. Süleyman'a kalmadı bu dünya. Karun'a kalmadı bu dünya. Gönder kardeşim, ne göndereceksen. Biz buradayız.
Zannetme ki sahipsiziz. Yer orduları da var, gök orduları da var. Siz sadece bu pedofili adasını, bak yine ağzıma aldım, sapık adayı paylaşanları paylaşmaya devam edin. Paylaşın, uyarın, anlatın. Bırakın kötü desinler. Bırakın şizofren desinler. Bırakın gülsünler sevgili canlar. Anlatmaya devam edin. Bakın neler çıkacak arkasından. Hangi siyasiler çıkacak. Hangi yazar, çizer, medyatikler, hangi ne deniyor onlara hani benim gibi insanlara dediğiniz şey neyse, bütün bunların hepsi ne kadar maske varsa düşsün. Niyet ettik. Allah'a dua ettik. Milletin ne kadar maskesi varsa düşsün dedik. Garip insanlara, yazıktır insanlara ya. Yazıktır insanlara ya. Yazıktır. Ama insanlar da hak ediyor. Bir gözünü aç. Hala o şölen, bu şölen, o parti, bu parti etrafında dolanıyorsunuz. Hala markaların peşinde. Şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Bakın hamburger demin Zekeriya Efiloğlu canım hocam paylaşmış ya. O kadar güzel paylaşmış ki. Durun ben de onu okuyacağım size. Vallahi okuyacağım. Beni etiketle dedim. Zekeriya hocam dedim. Etiketlememiş. Ben de sayfasından okuyayım. Bayıldım. Allah bin kere razı olsun ondan. Bakın ne demiş, bakın ne demiş. Lütfen dinleyin. Porno, seks diye pazarlanan bir yalnızlıktır. Evet. Milleti bugün Netflix'i açıyorsun. Yani izleyeceksin. Ya porno var, ya lezbiyen ilişki var, ya gay ilişki var. Yoksa seyredemiyorsun ya. Yok yani doğru düzgün diye bir şey açıyorsun Netflix'te, güzel bir şey izleyeyim diyorsun. Bakıyorsun o. Alkol, eğlence diye pazarlanan bir kaçıştır. Kendinden kaçıştır. Alkolü içiyorsun. Eğlenceye katılıyorsun. Uyandığında yine kendi derdinle, probleminle birliktesin. Kaçma kardeşim. Uyuşturucu huzur diye pazarlanan bir yalnızlık hissidir. Yalnız değilsin. 100 trilyon hücren var kardeşim. Rabbim şah damarından yakın sana. 100 trilyon hücreyi ayrı ayrı varlık gibi kabul et. Yalnızlık hissi yüzünden uyuşturucudasın. Ekran kaydırmak, dinlenme diye pazarlanan bir dikkat dağınıklığı. Biz eskiden 2 saatlik yayın yapıyorduk. Şimdi nasıl rahatsız ediyorlar? 2 saatlik yayınları 30 bin kişiyle yapıyorduk. Şimdi 1 saatlik yayınları 300 kişiyle yapıyoruz. Artık insanlar eğlenceye daldılar. Sadece şuradaki kardeşlerim kaldı. Ekran kaydırma. Reels'leri yapardık. Milyonlar izlenirdi. Şimdi Reels'lerin, bakın Reels, Instagram şirketleri diyor ki 3 saniye. Artık gençler de orta yaşta sadece 3 saniyede anlattın derdini. Anlatmadın kimse dinlemeyecek diyor. Şunu da şu anda 474 kişi izliyor. Ne diyeyim? Ekran kaydırmak, dinlenme diye pazarlanan bir dikkat dağınıklığı. Evet, dikkat dağınıklığı. Tık 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 tık. Bu mu yani? Bu mu bilgi? Fast food, beslenme gibi pazarlanan bir zehirdir demiş. Fast foodlarla ilgili 2019'da ne dedim? M ile başlayan hamburger markaları dedim. Dofili çocukları korkutup dedim. Hatta dedim ki Merkel dedim, hatırlarsanız. Merkel böyle titriyor şeylerde değil mi? Törenlerde. Neden? Çünkü içmesi lazım. Ne içmesi lazım? Kırmızı şeyi içmesi lazım. Çocuklar korkuyor ya. Çocuklar korkarken alınan şey var ya onlardan, kan. İşte onu içmesi lazım dedim. Hatta Merkel'in chemtrail uçaklarına talimat verirken pilotlara fotoğraflarını yayınladım. Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Hatta Merkel'in 2 tane Hitler'in çocuklarıyla birlikte fotoğraflarını da paylaştım. Onları da hatırladınız mı? Dünyanın başına gelenlerin hiçbirisinin tesadüf olmadığını söyledim. Hatırladınız mı? Hatta bugün Amerika'da New York Belediye Başkanı'nın güya Müslüman olduğunu söyledim değil mi? Anasının fotoğrafları yayınlandı işte yani Epstein denilen adamla değil mi? Anasının fotoğrafları. Yani bakın dünyanın başına getirdiklerinin hiçbirisi onların izni olmadan olmaz. Sevgili canlar, bu yayınları hani bu şeyleri yapıyorlar ya, yarışmaları. Bu yarışmaların orijinali oradadır. İsrail'le Amerika, İngiltere.
Aslında hepsinin başının altından İngiltere çıkar. Çünkü demin bahsettiğim o var ya, CEO London'dadır. İngiltere'dedir aslında. Bahsettiğim hani Cizvit şeylerini anlattım ya, böyle sıra hiyerarşik yapıyı anlattım ya, bunların hepsi CEO London'dadır. Yani İngiltere'nin, Londra'nın içindeki ayrı bir bölgedir. Öcü gibi durur böyle piramitleriyle falan sevgili canlarım. Öcü gibi durur. O hani 2 katlı binaların içinde devasa holdinglerin, bankaların ve dünyayı yöneten sataniklerin bulunduğu bölge CEO London'dır. Dünyada 3 tane özerk bölge vardır. Bir tanesi CEO London, Londra'da. Bir tanesi Vatikan, Roma'da. Bir tanesi Washington'da, Washington DC. 3 tane. Hatta size bir yayın yaptım Mısır'dan. Dedim ki bu dikili taşlar neden yapılıyor? En çok bu firavun tanrılar hangisi büyükse en büyük dikili taşı o yapıyordu. Hatırlarsanız. En büyük benim. Şimdi dikili taşlar nereye gitmişti? Birisi Washington DC'deydi. Birisi bakın neredeydi? Roma'da, Vatikan'daydı. Birisi de Romalılar tarafından getirilen İstanbul'daydı. Bir tanesi de Fransa'da Concord Meydanı'ndaydı. 4 tane dikili taş dördünü de gördüm. Burada ne var? İktidar yarışı var. En büyük benim yarışı var. Sevgili canlarım, CEO London, CEO London en büyük Amerika diye bir şey yoktur. Bir şirkettir. Nerenin şirketidir? CEO London'ın şirketidir. İngiltere'nin ve İsrail'in şirketidir. İsrail kimin komutasındadır? Bakın, demeyeyim onu ben. Yonizm demeyeyim. Çünkü YouTube'daki bütün, belki YouTube'a koyarız bunu. YouTube'daki bütün videoları sildik. Çünkü o isimden bahsedemiyorum. YouTube kapanır diye hepsini kaldırdılar. Kaldırma emri geldi. Eğer bundan bahsediyorsan yani YouTube kanalın kapatılacak. Zaten desteklenmeyen o garibim YouTube kanalım kaldırılmasın, 230 bin kişi var diye silindi, onların hepsini sildik. Onun için bahsedemiyorum. Bunu da YouTube'a koymak istiyorum. Oradan da belki 3-5 tane kardeşimin uyanmasını sağlar. CEO London'la yönetiyor şu anda dünyayı. Yöneten bir avuç elitin bulunduğu, kaynadığı yer. Rüyalarımda da 7 gün benim götürülüp pedofilileri seyrettirildiği yer. Ben geçen sene defalarca söyledim, her gün rüyamda oradayım diye bir hocayla konuştuk. Ve bu çocukları, bakın başka bir konuya geçiyorum. Ben böyle işte, benim seminerlerim böyle. Benim seminerlerim yani aynen böyle dağınık. Bakın, savaşları çıkarırlar bir taraftan. Savaşları neden çıkarır bu küresel elitler, şeytanın çocukları, biliyor musunuz? Savaş olmasa silah satamayacak. Savaş olmasa ilaç satamayacak. Bir taraftan bakın, 3. sebep insanların azaltılması. Bakın, insanların azalması. Çünkü insanlar fazla. 4.'sü bütün bunlardan para kazanırken bir taraftan da çocuklar. Organ mafyaları. Hem öldürdüklerinin, yakaladığı esirlerin organları çalınıyor, satılıyor elitlere, hem de kalan organları pedofililerce kullanılıyor. Özellikle çocukların, annesiz babasız yalnız kalan çocukların götürülmesinden Simpsonlarda da çıktı. Lübnan'da bir patlama oldu. Yakalanan çocuklar, hatırlarsanız, tankerlerle götürülürken yakalandı. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Savaş, deprem, harp teknolojisiyle yaptıkları depremlerin hepsine şahidiz. Hepsine. Hem bakın, bir sebeple, bir taşla 8-10 kuş. Hem ülkeleri zapt etmek, ilhak etmek, hem silahlarını satmak, malzeme satmak, hem sıvı satmak, gıda satmak, hem anasız babasız kalan o garibim çocukları götürüp gençleşmek, kanlarını içmek, ondan sonra sünnet derisi diye Maria Abramovich'ler, Salma Hayek'ler, yok dünyanın o star denilen, Hollywood yıldızı denilen zavallı, pislik, pedofili insanların gençleşmesini sağlamak. Vay be, vay canına. Kalan etler de M ile başlayan ve bilmem ne
denilen hani var ya hamburger zincirleri ve pizza zincirleri sevgili canlarım, oralarda et olarak kullanmak. Uzak durun dedik. 2019'dan beri beni burada biliyorsunuz. Uzak durun, uzak durun. Allah aşkına o hamburger salonlarına girdiğinizde sizce kokusu normal mi? Yani herkes et pişiriyor. Normal mi? Normal et kokusu mu oradan gelenler? Rica ettik ya, çok anlattık ya. Şu koladan uzak durun dedik. Şu S ile başlayan kahveleri içmeyin, tüketmeyin dedik. Şu M ile başlayan hamburgercilerden uzak durun dedik. Ya hasbinallah ve nimel vekil. Yani bunları anlata anlata. Evet, devam ediyorum. Zekeriya Efiloğlu'nun paylaştığı fast food, beslenme gibi pazarlanan şeyler zehirdir. Yani zehirin ötesinde insan etidir ya. Lüks amaç diye pazarlanan bir boşluktur. Evet, senin Allah'ın var ya, senin hücrelerinde senin şah damarından yakın seni yaratan var ya, senin yaratanından başka kimsen yok. Ne evlat, ne anne, ne baba, ne kardeş, sen sadece senin Allah'ın var. Sadece Allah var. Artık bir sakin olalım, bir duralım, bir duralım. Anne baba derken anne babaya hürmet etmek zorundasın. Ne yaparsa yapsın. Sana ne yapmış olursa olsun. Anne babayı Allah affetsin. Senin affetmek gibi. Ne demek affetmek anne babayı? Haddimize mi bizim? Anne baba bizi ancak affedebilir. Biz hoş görmeliyiz. Bağışlamalıyız. Sigara rahatlama diye pazarlanan bir bağımlılıktır demiş Efiloğlu. Ya sigarayı bir zamanlar ağzında şeyle kovboylar, Hollywood yıldızları, bu sigara, Marlboro, o kadar, ya adını söylüyoruz şimdi buradan kestireyim bari. Sadece o değil ki, tüm sigaralar harıl harıl reklam yaptılar. Kovayı hamile kadınların eline verip oh bebeğim de rahatlıyor, ben de rahatlıyorum dediler ya. Ya bunlar bu kadar zavallı. Çünkü bunlar için insan umurunda değil. Bunların, tekrar söylüyorum, dinleri yok. Bunların Allah'ları iblis. İblis. Bunlar insan değil sevgili canlarım. O kadar çok söyledik ki bunları. 4 kişiden 3'ü insan değil, 1 insan diyorum. Dalga geçene herkesin diline düştüm ya. Sosyal medya ise arkadaşlık diye pazarlanan bir onay arayışıdır. Ay kaç kişi like yaptı, ay kaç kişi beğendi, ay kaç kişi ne dedi. Aslında olmayan hayatlarını, yani kadının arkadaki hayatına bakıyorsun, yoksunluk içinde, sefalet içinde, bir taraftan orada paylaştığı şey elinde şarapla bilmem ne yapıyor. Yapmayın. Yapmayın artık. Bize bunu servis yaptılar. Medyayla, film sektörüyle, yazılı görsel basınla, müzikle frekans yüklediler. Müzik değil artık. Müzik değil artık. Yani acılı, ağıtlı şeyler dinlettiler. Gerçekten müzik olmayan şeylerle. Evet, sosyal medyada yalan. Artık herkes artist oldu ya. Herkes bir şeyin içinde ya. Aslında inanılmaz yani. Herkes artist oldu. Herkes sosyal medyada bir böyle şeyler, pozlar. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. Evet. Bir onay arayışı demiş. Bildirimler önemlisin hissiyle pazarlanan bir kontrol aracıdır demiş. Sürekli şu şey var ya, kullandığım telefon, son model telefon, mecburen son model kullanıyorum. Sürekli yayın yaptığım için daha 1 sene geçmeden resetliyor kendini, yenisini almaya zorluyor beni. Yedik ya, yedik. İnsan olmanın en iyi yanlarını yapay yakıtlarla beslemeyin, yoksa çok üzülürsünüz demiş sevgili Efiloğlu'na Allah razı olsun diyorum. Gerçekten hani aklıma gelenleri sıralamaya çalıştım sevgili canlarım. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sürçülisan ettikse affola. Spontane açtığım bir yayındı güzel canlarım. Çünkü sitem ettiniz bana, dediniz ki hiç bu konuda açıklama yapmadınız. Epstein'le ilgili daha bekleyin, daha başlamadık bile diyorum. Daha bu medyaya sıçrayacak, siyasete sıçramak zorunda.
iş adamlarına sıçramak zorunda. Kesinlikle iş adamlarının payı var. Kesinlikle parmağı var. Siyasilerin parmağı var. Aktörlerin, aktrislerin, şarkıcıların parmağı var. Bakın, satan demin yarım kaldı. Bir insan aktör ya da aktris ise, çok tanınıyor ise, çok ünlü olduysa, çok ünlü bir yazar olduysa ve bunlar özellikle Türkse, adam dedi ki Ermeni katliamı yaptık dedi, ödül aldı. Bana söyletmeyin ne olur. İsim yok. Yorum yok. Zaten hakikaten Türk'ün, Anadolu'nun, Türkiye'nin o kadar çok düşmanı var ki bütün dünya gezegeninde. Çünkü hakikaten hala aklı basan, kafası basan varsa burada kaldı. Burada kaldı. Temiz anne sütü içen çocuklar sadece bu topraklarda kaldı. Ama bundan sonraki kuşakları kaybeder miyiz bilmiyorum. Eğer birisi ünlü olduysa bakın, o işte yarışmalar falan oluyor ya, bir tanesini biliyoruz. Birini biliyorum ben. Kadın yarışmada birinci oldu. El ele geldiği sevgilisi trafik kazasında ne hikmetse öldü. Siz ünlü olmak istiyorsanız, tepeye bir yere gelmek istiyorsanız, adınızı dünyada duyurmak istiyorsanız bir bedel ödemeniz lazım bu iblise, satana, satanın çocuklarına. Ne ödemeniz lazım? Ya cinsiyet değiştirmeniz, cinsiyetinizi bağışlamanız lazım. Ya Jolie'nin, sevgili Angelina'nın yaptığı gibi evladınızın cinsiyetini değiştirmesi lazım. Ya da bir bedel ödemeniz lazım. Sevdiğiniz bir insanın kurban edilmesi lazım. Nasıl söyleyeyim? Ben bunları söylemeye bile dilim varmıyor. Yapıyorlar ve yarışmayı kazanıyorlar. Bugün bir bakıyorsunuz, aktris olacak özellikleri yok, aktris olmuş. Şarkıcı olacak özellikleri yok, şarkıcı olmuş. Sevgili canlar, artık uyanın, artık okuyun lütfen işaretleri. Bir avuç elit bütün dünya insanlarını yönetiyor. Türkiye'yi demiyorum, bakın tekrar altını çiziyorum. Bütün dünyadan bahsediyorum. Fransa, Almanya, Amerika, İngiltere, hele bu kraliyetlerin olduğu yerler, zavallı insanlar hala kraliyetlerini, kraliçelerini, prenseslerini seyretmek için koştura koştura gidiyorlar ya. Şaka mısınız siz? Nasıl medenisiniz siz ya? Ha? Avrupa, sen medeni misin kardeşim? Sen daha 1900 kaç yılına kadardı İsviçre'nin Haydi gibi, Haydi yazmış, Haydi demiş adına. Kız romanlarını yazmış, Haydi demiş adına. Haydi'nin hikayesini araştırın bakalım. Kaç yılında daha Haydiler özgürleşmiş İsviçre'de. Bir bakın bakalım, dünyanın en iyi demokrasi yeri İsviçre. Haydi'nin hikayesini okuyun bakalım neymiş. O çocukların asıl pedofili olaylarının İsviçre'de Haydilere yapıldığını göreceksiniz. Sevgili canlar, kendilerine elit diyorlar sevgili canlar, Allah aşkına elitler, küresel elitler. Bunlara küresel elitler deniyor. Dünya böyle diyor. Ben demiyorum. Tanıtmak için de öyle söylüyorum. Ne olur bir arkamda durun artık. Kendilerine öyle diyorlar. Allah'ın gözünde elit onlar değil. Onlar kendilerine elitler diyor. Küresel elit. Ben ne diyorum? Satanın çocukları diyorum. Şeytanın çocukları diyorum, değil mi? Ben farklı bir isim taktım onlara. Evet sevgili canlarım. Ne diyeyim? 1973 yılında Haydiler daha özgürleşmeye başlamış. 1973. Evet. 1973 yılında özgürleşmişler. Ben de sizi seviyorum sevgili canlarım. Allah'a emanetsiniz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Küresel elitler, kendilerine elit diyenler, kendileri hatta bankaları yönetenler, hatta büyük aileler, dünyanın her yerinde olan büyük aileler, dünyanın her yerinde olan büyük aileler, bir de buralara getirirler Maria Abramovich'leri. Ondan sonra getirirler o kadar insan etinin içinde
performans sergilerler ve Türkiye'nin sözüm ona elitleri de onları alkışlar, gider para verir, değil mi? Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hiç artık 2019'dan beri söylediğim şeyler bunlar. Yani Mısır'da tabii ki, Mısır'da çok üzüldüm. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Yalan ayak sokaklarda, çöllerin içinde, içecek su yok, pislik içinde ve hala kölelik yapmaktan mutlular herhalde. Yüzleri gülümsüyor hala. İnsanların verdikleri bahşişlerle yaşıyorlar. Evet, lağımlarda yaşıyorlar. Ben o hani tepki çekildi çok. Aslında orada başka bir şey yapmak istemiştim. Yapmak istediğim o şey değildi. Yani ağzını bağlamış adam, timsahın, bebek timsahın ağzını bağlamış. Ben bağlamadım zaten. Aman 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 aman. Ağzını bağlamış, sergiliyor onları. Yani ben onayladığım için değil. Ben orada dikkat çekmeye çalıştım. Reptilyanlara dikkat çekmeye çalıştım aslında. İlgi çekmeye çalıştım. Bugün dünyayı yöneten Anunnakiler, reptilyanlar gitmediler. Hala buradalar. Bakın, onlara dikkat çekmeye çalıştım. Orada işte hayvansever kardeşlerimizin hakareti ve küfürleriyle karşılaştık. Sorun değil, biz alıştık. Alıştık küfürlere, hakaretlere. Şu anda yapacağımız şey çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak. Evet, Kabe'nin örtüsüne kadar yollamışlar Satan'ın çocuğuna. Ben öldüğünü de düşünmüyorum. Hapishanede öldü diyorlar ya. Ben öldüğünü de düşünmüyorum. Tipini, yüzünün şeklini değiştirmiş, yollamışlardı dışarıya. Cesedini de gören olmadı, biliyorsunuz. Kimse cenazesini de gören olmadı. Evet, inşallah bütün bunların maskeleri düşer. Türkiye uzantıları, aktörler, aktrisler, iş adamları maalesef ki Türkiye'de de o kadar çoklar ki Allah hepsinin maskesini düşürsün diyorum. Maskeler düşecek diyorum. Çok az kaldı. 2024-2025'te maskeler düşecek demeye başladım. Düşmeye başladı gördüğünüz gibi. Hakikatler hiçbir zaman gizlenemez. Hakikatler illaki ortaya çıkar. Her zaman. Hakikatleri kimse örtemez. Gün gelir çıkar. Biz görürüz, göremeyiz. Bilmiyorum. Ama sizler ne yapacaksınız? Elinizden geldiği kadar anlatacaksınız. Bu yayını da size emanet ediyorum tekrar. Hepinizi su gibi seviyorum. Ara ara bu yayınları yapalım inşallah, konuşalım. Bugün bir toparlayıverdim, derledim. Evet, çocuklarımızı anlattım, ben bunları çok anlattım. Bir gün ayrıca açayım, Atlantis ve Lemuria konusunu anlatalım, işleyelim tekrar. Şu andaki pozisyon, şu andaki durum, Atlantis'te yaptıkları durum, aynalarını güneşe gözlük giydirmeler, aynı internet ortamı, aynı Google ortamı, aynı www o zamanlarda da vardı. Aynı yeraltı gemileri, harp teknolojisi, aynı füzeler, aynı teknolojilerin hepsi, daha hatta ulaşamadıklarımız o süreçte vardı. Öncelikle Lemuria'nın Mu kıtasının batmaya başlaması, birbirleriyle paralel büyüyen, aslında Lemuria'nın bir kolonisi olan Atlantis, Ahrimanik güçlerin ve Belialoğullarının, şeytanın çocuklarının oraya gelmesiyle birlikte Atlantis, bakın Atlantis, Enki'nin ve Enki'nin çocuklarının oraya gelişiyle birlikte bozulmaya, değişmeye, gerçek kristallerin yerini yapay kristaller almaya başladı. Lemuria'da kristal piramitler, kadın rahipler, kadınlar tarafından yönetilirken, Atlantis'te erkeklere öğretilen yapay kristal bilgileriyle satanik eylemler başladı. O süreç içinde yavaş yavaş önce Lemuria, bir süre sonra da Atlantis'in batımı. En son İsa'dan önce 12.000'de Atlantis'in batımıyla birlikte daha önce buralara gelen Lemuria'nın çocuklarından size çok bahsettim. Buraya Gobi Çölü ve birçok yere dağılan Lemuria çocukları tek tek anlattım. Başka bir gün yine açalım. Daha sonra da ilk temiz ruhlu, iyi niyetli, Lemuria'nın çocuklarının Atlantis'e gitmesi ve oradan gelen Atlantis çocukları, temiz ve iyi niyetli olanların yaptığı piramitler. Onlar mezar falan değil. Onlar iletişim,
ve Stargates'ler, geçiş kapıları, şifalanma ve gençleşme şeyleri olarak merkezler olarak görebiliriz. Piramitleri sevgili canlarım. Evet, metafizik bir saldırı şu anda da görüyorsunuz. Sesim kesildi. Gideyim bir ada çayı ve ıhlamur içeyim. Sevgili canlarım, hepinizi su gibi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Akşam 22'de görüşmek üzere canlarım. Güzel bir gün diliyorum. Video size emanet. Videoyu bence her yere dağıtın diyorum. Bence her yere dağıtın diyorum. Görüşmek üzere sevgili canlarım. Hayırlı akşamlar.